Geldik son bölüme. Türkiye'nin lider kripto platformu Binance TR'nin YouTube kanalındasınız. Ve şu anda bir yemek ve yatırım programı çekiyoruz. 3. bölümdeyiz. Kazananlarımız belli. Ama hala bir kere daha kazanma şansları var. Bu konsepte baktığımızda 3 tane takım yarıştı. 3 tane takım da şu anda İdil yanımızda, Elif yanımızda ve Volkan yanımızda. Kazanan oldu. İlk bölümde biliyorsunuz ki menemen yaptık. Menemenle biraz böyle Elif'i zorladık. Elif orada yenildi ama İdil ile Volkan Elif'i kurtardı ve 2. bölümde beraber pizza yaptılar. Pizzadan da kazananlarımız burada zaten. Oytun'la Altuğ'a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Büşra'ya da çok teşekkür ediyoruz. Bir önceki bölümde gerçekten çok iyi iş çıkardılar. Neyse daha fazla uzatmayayım. Bugünkü videomuzun sonunda kazananımız bir adet Ozmo Paket 3 kazanacak. Şöyle Volkan'ı çekiyorum. Şu şekilde bu tarafa dönüyorum. Önceki kazanmadan sonra neler yaşadıklarını, nasıl heyecan yaşadıklarını dinleyeceğiz. Elif'ten başlıyoruz. Pizzayı kazandıktan sonra ne oldu? Pizzayı kazandıktan sonra çok mutlu oldum. İlk kaybetmenin mutsuzluğuyla biraz hevessizdim ama Volkan bizi hırslandırdı, kazanacağız dedi ve aldık. O yüzden çok mutluyum. Elif'in takımındaki Samet ve Mustafa'ya da teşekkür ediyoruz. O kadar hırs yapmadılar ki, o kadar istemediler ki kazanmak. Orada Elif'i yakmışlardı. O zaman burada İdil'den devam ediyoruz. Ya bence yani pizza yarışmasını kazandığımıza mutlu oldum. Bir de pizzayı yedik, o da çok güzeldi. Ondan da ayrıca mutlu oldum. Yani şurada şu üçlü yarışmaya kalmış olmak da işin en güzel tarafı oldu. Ayrıca bir sevinci diyorsun evet. Yani. Volkan hiç hırsla başlamadı ama bakın nerelere geldi. Yo, aslında hırsla başlamıştım diğer takımı yenmek için ki yendik de. Ekip arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum ama ekip arkadaşlarım değiller artık. Artık rakibiz. Çok hırslı arkadaşım. Neyse biz de hırslıyım, pizza yarışması için yendik dediğin için ayrıca teşekkür ediyoruz. Hani ben yendim falan demediğin için. Peki kamerayı kazanmak istiyor musunuz? Evet, istiyoruz. Sen de var sanırım. Ben de aynısı var ama tabii ki nakde çevrilebilir. Süper o zaman. Belki de Altcoin Türk'te birine hediye edebilirsiniz. Evet. Yalnız çaktırmadan sizde çalıştım arkadaşlar. Altcoin Türk'e uğramayı unutmayın. Eğer buradan biri kazanırsa belki bakarsınız onlardan ikna ederek alabilirsiniz. Bir diğer yandan şunları hatırlatayım. Tüm program boyunca rakamlar paylaşıyorum sizlerle. Bu rakamlarda biriktiriyorsunuz ve yayın sonuna kadar biriktirdiğiniz bu rakamları, kodları aşağıda yani açıklamada yer alan forma yazıyorsunuz. Şimdi jürimize dönelim. Sibel ablamız bizimle, Nurcan ablamız ve Ayten ablamız bizimle. Sizlerin de duygularını alalım. Son bölümdeyiz. Şöyle diye karar vermek çok zor. Yani tamamen böyle vicdani gitgellerde yapıyoruz ama hepsi de gerçekten çok güzel yarıştılar. Çok tatlı ürünler çıkarttılar bu kısıtlı zaman içerisinde. Hepsine de teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Aynen. Çekişmeleri çok güzeldi. Tatlı bir çekişme vardı, güzeldi yani. Ya en azından mide zafiyeti geçirmedi. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. En azından bir mide zafiyeti geçirilmedi. Ve hepimiz o pizzaları bittikten sonra yarışma yedik arkadaşlar. Merak etmeyin, bir sıkıntı olmadı. Oytunların yaptığı pizzanın sosu gerçekten çok güzeldi. Volkanların yaptığı pizzanın da hamuru çok güzeldi. Ayrıca bir önceki bölümde de menemenler çok güzeldi. Biz bayağı doyduk açıkçası. Bugün ne yapacağız? Şimdi oraya gelelim. Bugün en favori grafiğinizi tatlı haline getireceksiniz ve pasta yapacaksınız. Ve bunun bir hikayesi olacak daha önceki bölümlerdeki gibi. Bu hikayeyi siz yazacaksınız. İlla grafik çizmenize gerek yok. Biz sizden grafik istemiyoruz. Belki bir bulut çizersiniz ve oradan bir düşen yıldız yaparsınız. Ben shooting star dediğimiz o kayan yıldızdan bahsedersiniz. Ya da başka bir şey. Hani formasyonlardan ilerlersiniz. Bugün sizden güzel bir pasta bekliyoruz. Tatlıyla da bu programı kapatıyoruz. O zaman hazırsanız başlayalım. 20 dakika zamanınız var. O zaman başlıyoruz. Ben şimdi bu tarafa geliyorum. Şimdi ben buradayım çünkü neden? Geçen bölümü biraz kritik yapalım. Oytun'la Altuğ biraz böyle
hırslıydı ama yapamadılar. Yani aslında hamurdan biraz sıkıntı yaşadılar. Büşra orada biraz böyle suçlu durumuna geldi ama bir anda Büşra yapamadı oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Fırından kaynaklı da oldu. Yani birazcık üst rafta böyle işte kabararak piştiği için ama soslarının tadı gerçekten çok güzeldi, mükemmeldi. Yani o hamur bir tık daha ince kalmış olsaydı fevkalade bir pizzaydı. Hatta Büşra'ya evde bir pizza yaptırabilirim. Ayten abla sen peki bugün pastadan nasıl şeyler bekliyorsun? Nasıl bir pasta gelir sence? Ben Elif'ten çok ümitliyim. O başarır bence. Çok güzel bir pasta yapacağına inanıyorum onun. Umarım sizi Aynı şekilde utandırmam. Elif'ten ümitliyiz. Eyvah eyvah. Valla Elif 1-0 önde başladı. Volkan ne yapacağız? Tek bardak var, yapacak bir şey yok. Volkan'ın pastasının ortasına tuz atmayı düşünüyorum. Bir ara ben Volkan'ın eşyaları sakladığını gördüm. Onu çekebildik mi? Neyse marka ismi vermeyeyim. Bir şey saklamıştı Hırslıyım arkada. ama o kadar da değilim ya. Ama İdil Hanım çok sessiz kaldı. Bence sessizler böyle çok daha Başarabilir. hızlı ilerler. O zaman sorularımıza başlayalım. Sizin sorularınız var mı bu ekibe? Benim olacak aslında tüm ekip olarak hepsini bir sorum var. Şimdi ev hanımları olsun ya da bizim gibi 50 yaş üstü kadınlar bir kriptoya girmek istediklerinde işte neler yapsınlar? Genelde hani bizim kuşağımızda böyle güvensiz olarak bakılıyor ki biz bunun kazancını sağlıyoruz. İşte canlı şahitleriyiz. Arkadaşlarım da yine öğrenmek istiyorlar. Nelere dikkat edilmeli? Veyahut da bir kriptoya yatırım yapılırken meblağısı önemli mi? İşte bilmem şu kadar meblağ olması gerekiyor mu? Çok küçücük meblağlarda da kriptoya başlanılabilir mi? Bunun gibi soruların cevaplarını. Nereden başlamalılar bu işe girecek? 50 yaş üstü kişileri nasıl ilgisini çekebiliriz? Ne yapabiliriz? Nasıl başlayabilirler? Başlayabilirler mi? Ya başlayabilirler. Bence herkes başlayabilir zaten. Sadece şöyle olduğunu düşünüyorum ben. Başlamak isteyen herkesin önce bir stratejiye ihtiyacı var. Yani nasıl bir bütçeyle başlamak istiyor ya da buradan beklentisini işte hani ihtiyacı olmayan ve buraya koyabileceği bir parayla ne yapmak istiyor, ne kadar kazanmak istiyor, ne kadar süre sonra kazanmak istiyor, bütçe önemli, vade önemli, bu tarz şeylere karar verilmesi lazım diye düşünüyorum. Bunlar olmadan çünkü bir şeyi alayım sonra işte inşallah bir gün artarsa da satarım gibi bir düşünce olursa hiçbir strateji olmadan o birazcık zor olabilir. Binance TR Kadın Akademisi'ne katılabilirler. Orada eğitim serilerimiz var. Eğitim serilerine katılarak başlayabilir. Bizden çok mutlu oluyorum ben de öyle hikayeleri duyunca. Her yaş katılabilir arkadaşlar. Bu yaşı yok yani bence kriptoda insanın. Ben Volkan'a sormak istiyorum. Aynı soru mu? Yok, aynı soru değil. Buyurun. Şimdi dijital bir çağda yaşıyoruz. Evet. Kripto paralar hayatımıza girdi. Bunlar bizi olumlu olumsuz nasıl etkileyecek? Şimdi şöyle, evet, dijitalleşen bir çağda yaşıyoruz ve kullandığımız her şey aslında dijitalleşiyor ki yani geleneksel tarafta da birçok kullandığımız ürün, yani banka hesabımıza baktığımızda mesela her şey aslında dijital. Orada bir para olduğu söyleniyor hesabımızda ama sadece rakamlardan ibaret. Banka onu birebir tutuyor vesaire gibi durumları her an için değil. Ben şöyle düşünüyorum, biraz da bu soru üzerinde şeye değineyim. Gerçek dünya varlıkları denen RWA dediğimiz, Real World Asset dediğimiz bir kavram var aslında. Bu sene çok daha trend oldu. Onu düşünürsek, işte örnek veriyorum, Borsa İstanbul'da nasıl şirketler hisse senetleri olarak insanların yatırımını açıklar. Bu tarafta artık şirketlerin dijitalleştiğini göreceğiz. Belli başlı, örnek veriyorum, sanatçılar kendi şarkılarını, kendilerini tokenize edecekler. Ya da işte şey düşünün, sanat eserlerini düşünün, böyle küçük yatırımcıların çok fazla yatırım yapamadığı noktalar, büyük sanat eserleri, tablolar. Ama bu teknolojiyi kullanarak
NFT'lerle birlikte aslında tokenize edebiliyorsunuz yeni gerçek dünyadaki varlıkları. Böyle olduğunda da bir tabloyu bir kişi alacağına atıyorum 10.000 parçaya bölünüyor ve bir parçasına sahip olabiliyorsunuz, satın alabiliyorsunuz. Aslında normalde yatırım yapamayacağınız bir enstrüman yatırım yapılabilir hale geliyor. Stüdyoda da gergin anlar. Bir saniye durun. Bir anda. Böyle olduğunda da aslında hayatımızdaki tüm iş yapış şekillerinin, her şeyin biraz daha dijitalize olduğunu göreceğiz. Ama çok fazla biliyorsunuz markette coin var ve bu kadar coin'in yani uzun süre kalması ve hepsinin hayatımıza entegre olması mümkün değil. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum, dot-com balonu zamanına benzetiyorum. O zamandan kalan şirketler belli işte Google'dır, Facebook'tur, Yahoo'dur vesairedir. Burada da %99 civarı bir eleme olacak coinlerde, projelerde. Kalanlar da zaten hayatımıza entegre olmuş olacak. Böyle bir dijitalize bir hayat bekliyor bizi diyebilirim. O zaman ben ilk kodumu veriyorum arkadaşlar yayını izleyenler için. 345. 345 ilk kodumuz. O zaman devam ediyoruz. Evet, ben İdil Hanım'a sormak istiyorum. İdil'e geliyor. Buyurun. Herhangi bir coin'i alıp satmaya nasıl karar veririz? Bu çok güzel bir soru çünkü şu anda aslında gerçekten milyonlarca coin var. Onun içinde aslında şöyle daha kısa vadeli alım satımlar düşünülüyorsa eğer bence teknik analiz dediğimiz özellikle grafiğe bakarak karar verme yöntemleri, işte bir takım indikatörler var. Onların kullanılması bence güzel yöntemler olabilir. Ama uzun vadeli bir yatırım yapmak istiyorsanız eğer o zaman o coin'in projesi, ekibi, enflasyonu dediğimiz bir şey var. Yani o coin'den toplamda kaç tane olacak piyasada ya da artıp azalacak mı sayısı, arzı kısıtlı mı gibi bir takım kontrol edilebilecek temel analiz dediğimiz bir yöntem var aslında. Bunların ikisiyle ilgili de pek çok kaynak var. Onlar üzerinden kontrol edip vadenize göre coin seçmeye bu şekilde karar verebilirsiniz. Peki mesela kriptoda uzun vadenin sonu yok. Senelerce tutabiliyorsunuz. Ömürlük tutabiliyorsunuz. Kısa vade denildiği zaman kaç aylık bir süreç düşünmeliyiz? Ya kısa vade çok ay olmayabilir mesela. Yani hani kripto sektörünün bile hiç kapanmadığını, 7/24 o piyasanın açık olduğunu düşününce ay dediğimizde aslında birazcık yine orta vadeye girmiş oluyoruz. Kısa vadeyi bence biraz daha kısa bir zaman olarak düşünmek lazım. Gün, belki hafta, orta vade aylar, uzun vade yıllara bile yayılabilir yani. Binance TR'yi yükledim. Evet. Yüklediğimde ben buradan neler yapabilirim? İşte veya bankaya çekimim kolay olur mu? Oraya para yatırmam kolay olur mu? İçerisindeki özellikler nelerden yararlanabilirim? Yani evet, Çeşitliliği nedir? Binance TR'nin kolay bir kullanımı var. İçinde al-sat yapabiliyorsunuz. Kolay al-sat var daha yeni bu işlere giren insanlar için. Onun dışında stake var, dönüştürme var ve otomatik yatırım denen aslında çok güzel bir ürün daha var. Burada belirlediğiniz tarihlerde, belirlediğiniz aralıklarda otomatik yatırım yapabiliyorsunuz. Cüzdanınızdan o miktarda coin'i istediğiniz şekilde aldırabiliyorsunuz. Bu tarz şeyler, ürünleri var Binance TR'nin. Otomatik yatırım derken onun nasıl istediğimiz herhangi bir coin'i biz kendimiz seçip Şöyle düşünelim. emir mi vererek yapılıyor? Binance'e diyoruz ki işte benim maaşım, örnek veriyorum, ayın 15'inde yatıyor. Her ayın 15'inde benim cüzdanımdan işte Bitcoin, Ethereum ve BNB olacak şekilde 3 tane token'ı hepsinden $100'ler olacak şekilde al diye emir veriyoruz. O her ayın 15'inde cüzdanımıza gidiyor, kontrol ediyor ve Ethereum, Bitcoin ve BNB'den $100'ler alıp cüzdanımıza atıyor. O günkü fiyat neyse hiçbir şeye bakmadan, aynı bir robot gibi aslında bunu yapıyor. Bu da aslında kümülatif bir büyümeye sebebiyet veriyor. Hani coinler arttığında zamanla orada biz daha önce almış oluyoruz ve fiyatı yükseldikçe de aslında kâr edebiliyoruz. Daha böyle
yatırım tarafına yeni giren insanların kullanabileceği ve bence çok mantıklı bir ürün diye söyleyebilirim. Ben İdil Hanım'a sormak istiyorum. Bana daha sormayın. Bana da Buyurun. Mesela biraz önce hani 50 yaş üstü bayanlardan bahsettik. Kriptoya yeni başlayacak yani kişiler için nereden başlamamız gerekiyor? Ne önerirsiniz bu konuda? Aslında biraz önce söylediğim gibi birazcık orada şey önemli, bütçe, vade, yani ne kadar para koyabilirsiniz, ne kadar süre içerisinde bir şey kazanmayı bekliyorsunuz oradan. Onun dışında da yine biraz önce bahsettiğim bu temel analiz, teknik analiz dediğim aslında Binance'in Kadın Akademisi'nde pek çok detayını bulabileceğiniz o yöntemleri öğrenmek, onların işte nasıl uygulandığını, nasıl kullanıldığını öğrenmek oldukça güzel bir başlangıç noktası olabilir. Çünkü dışarıdan çok yabancı, çok uzak bir şeymiş gibi göründüğünün farkındayım. Ama aslında gerçekten herkesin buna birazcık vakit ve emek ayırırsa yapabileceği bir şey. Peki teknik analiz bilgisi şart mı? Teknik analiz bilgisi yani olması iyi olur bence. Özellikle daha kısa vadeli yatırımlar için. Yani grafiğe baktığınızda bir fikrinizin olması mutlaka gerekli. Bu arada nasıl gidiyor? gayet güzel. Elif Ege güzel. Ben o zaman yeni kodu paylaşayım arkadaşlar. Yeni kodumuz 232. 232 yeni kodumuz arkadaşlar. Şu anda yazdım ben bu kodu. Devam ediyoruz. Onunla karıştırdım. Yardım istiyor Volkan. Neyle karıştırmadım ya? Bütün taktikleri Volkan şu an alıp bizi mutfağı yermeye yakacak bu arada. Ben o yüzden şurada daha da kalp krizi geçiriyordum. Burada böyle yangın çıkıyordu az Bu niye kalsın. böyle oluyor diyor. Altını çok Bak açmış. yanında falan tutuyor ürünleri. Ay evet, aman aman. Yakma bizi Volkan. Elif'e sormak istiyorum. Çok şükür. Burada o sesini duyduk. Birazdan Volkan'a geri gelmeniz gerekiyor. Volkan'ı darlayabilirsiniz. Volkan'a böyle sayılı bir şey sorun hatta ve kafası karışsın. Tabii, buyurun. Kadın Akademisi'ne katılmak için ne yapabiliriz? Kadın Akademisi'ne katılmak için duyurularımızı takip edebilirsiniz. Duyurularda Tuğçe yayınlıyor. Katılmak için başvurun diye. O formu doldurduğunuzda size dönüş yapıyor arkadaşlar. O şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Biz de size soralım. Siz bu işe nasıl başladınız? Asıl Nurcan Hanım. Ben pandemi döneminde başlamıştım. Zaten Bitcoin'den haberdardım fakat bir alım satımım olmamıştı. Sonra pandemi döneminde iş yerlerimiz kapanıp eve tıkılınca dedim bir gireyim. Tam da boğanın son dönemine geldi. İlk bir yatırım yaptığımda bir gecede çok güzel katladım ben onu. Sonrasında bu böyle yükseliyor derken işte bir fan token almıştım. Onda da çok güzel kaybettim. Bu şekilde ufak ufak başladım. Güzel de ilerledi. Sabır gerekiyor, panik yapmamak gerekiyor. Onu biliyorum, çok iyi öğrendim. 4 senedir tuttuğum coin'im var. Hala daha aldığım yere gelmedi. Bir tanesi. Ama yeri geliyor bir tanesinde bir gecede gerçekten katlayarak gidebiliyorsunuz. Bir de ben kendi bizim kuşak için söylüyorum. İşte sanal para o kumardır veya da sanal para ne kadar güveneceksin ki çocuklarının önüne engel olanlar var. Bunda kesinlikle yanılıyorlar. Kendileri de yapabilirler ve bir çocuğuna, evladına engel olmak bence onun geleceğine engel olmak. Kesinlikle geleceğini engelliyorsun. Çünkü artık kripto paralarla market alışverişi yapabiliyorsunuz, ödemeler yapabiliyorsunuz ki ATM'leri vesaireleri de artık gittikçe daha çok gelişiyor. İleride tamamen ben kripto paraya dönüleceğini düşünüyorum, kriptoya. İnşallah yani. Tek ümidimiz. Temennimiz o yönde. Burada bu arada şu an bir poşete çikolata dökülecek. Soğuk olduğu için bir sıkıntı olur mu acaba? Yanabilir. Yanar mı o? Yani sıcak çikolata değil de
Şu yanar mı? Yani sıcak yanmaz da. Bizi yakma sonra. Bu arada şeyler sabır yapmam lazım. dediniz. Sabır dediniz, heyecan yapmamak gerek dediniz. Volkan da tam olarak bu işi 20 yıldır yapan insan olarak hani hiç sabırlı işte ne bileyim işte heyecan yapmıyor. Yemeği de aynı şekilde. Bu şekilde diyebiliriz yani. Viski seviyor. Biraz da Elif senden bahsedelim. Sen de aslında kriptoda çok fazla şeyler yapıyorsun. Sadece gönüllü değilsin. Biraz onlardan bahsetmeni isteriz açıkçası. Eşim sayesinde ben de girdim bu sektöre. Beni çok zorladı. İlk o Angel'dı. Bu sektöre girmem için çok çaba sarf etti. Onun sayesinde girdim ben. Birlikte ailecek kripto sektöründeyiz. Çocuklar da artık Bitcoin, BNB. Anne benim kaç Bitcoin'im var falan demeye başladılar. Onlara diyoruz sizin için yatırım yapıyoruz. Yani bu ekosistemi kaçırmak istemiyorum. Ben de böyle bu trene ilk bilenlerden olmak isterim. Bu sırada ben de kodu hatırlatayım. Yeni bir kodumuz daha var. O kodu şu anda aşağıda görüyorsunuz. O kod da 3. kodumuz oluyor arkadaşlar. Bu kodları topluyoruz. Yayın sonunda açıklamada yer alan anket formunun üzerinden yazıyorsunuz. $25 kazanan 25 kişiden biri oluyorsunuz. Araya reklamımı da girdiğime göre burada bir şeyler bitti gibi. İdil'i atlamadım. İdil de anlatacak. Ay evet, ben nasıl girdiğimi mi anlatıyordum? Ne Evet, anlatıyordum? nasıl girdiğini anlatıyorsun. Yani seneler önce bir Bitcoin alımı yaparak başladım aslında. Sonra tabii böyle çok inceleyip araştırıp yapmamıştım bunu. Ama ondan sonrasında da bu işin böyle teknolojisinin, kendisinin, buradaki hem gelir hem de iş fırsatlarının ilgimi çektiğine karar verdim ve de öyle devam ettim. Sonra bu tarafla tanıştı. Buradan da hikaye devam ediyor. Evet, seni dinleyelim Volkan. Benim şöyle oldu, ben biliyorsundur Borsa İstanbul'da çalışıyordum ve işte ben IT'ciyim, bilgisayar programcılığı okudum. O dönem böyle insanların hepsi şey duyar ya, kripto paralar varmış, Bitcoin aldım, işte bu kadar arttı vesaire diye. Çevresinden genelde duyar, ben de alayım yatırım yapayım der. Benim daha farklı oldu. Ben bir TEDx konuşmasında rastladım Bitcoin'e. Tom Debscott diye bir abimizin blockchain anlattığı, işte hayattaki işte iş yapış şekillerimizi nasıl değiştireceğini bu teknolojinin anlatıyordu. Muazzam bir sunum, tavsiye ederim herkesin izlemesini. Önce teknolojiyi öğrenmiş oldum. Sonra bunları araştırırken dedim ki ben öğrendiklerimi niye yazmıyorum? İşte 2017 yılı ve bu konularda kimse bir şey de üretmiyor. Twitter'da öğrendiklerimi yazmaya başladım. Projeleri araştırdıkça coinleri olduğunu gördüm. Sonra yatırım yapmaya başladım. Ve geldiğimiz noktadayım. İşte Altcoin Türk'ün yönetimiyle uğraşıyorum. Onun dışında birçok panelde konuşmacılık yapıyorum. Gibi bu sektörün artık içindeyim. Tamamen Web3 dünyasında yer alıyorum diyebilirim. O zaman ben hemen bir hatırlatma geçeyim. Altcoin Türk'ün belgeseli YouTube kanalımızda arkadaşlar. YouTube kanalımıza girip şurada bir yerlerde ben size onu çıkartacağım. Altcoin Türk belgeselini de izlemenizi aşırı şekilde tavsiye ediyorum. Süremiz bitti. Burada beni bayağı bir uyardılar. Ama bir ondan geri sayalım. Ondan geri sayarak bitişimizi yapalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Neyse artık. 0. Bitti. Ay. Burada galiba bitiremeyenimiz var. Bu sefer bitiremedik. Elif yine sanat gerçekleştirdi. Evet ya, muhteşem yapmış. Volkan da bayağı bir şey yapmış. Evet, Volkan da uğraştı. O yüzden şu an ben sonucu çok merak ediyorum. İlk önce göstermeye gideceğiz jürimize. Daha sonra da bir dilim kesip kendilerine ikram edeceğiz. Şimdi deneme kısmına geldik. Elif'le başlıyoruz. Elif'i önden gönderiyoruz. Ya Elif'le başlamasaydık onun ki çok güzel oldu. Pastamın hikayesi Türk topluluğunu temsil ediyor. İçerinde çikolata sosu bol kullandım. Çilek çikolata pasta çok sevdiğim için. Bu şekilde hikayesi, uzun bir hikayesi yok. Çok odaklanarak yaptım.
Umarım kazanırım. Bu pasta biraz şeye benzemiyor mu arkadaşlar? Babam pastayı yapmayı nereden Evet. öğrendi pastası? Ümitliydim ben. Sağ olun. Sen dilim keserken İdil pastasını Tamam. götürsün. Sade ve şıkım diyorsunuz. Hiçbir şey demiyorum. Hiç iddialı değilim. Sıfır. O zaman İdil'i dinliyoruz. Evet, vallahi şimdi bu kripto dünyasıyla pasta arasında bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Henüz olmadı düşünüyorum. Ben kendim meyveli pasta seviyorum. O yüzden daha çok meyveli yaptım diyeyim. Bir de hani o işte meyve, krema, farklı dokular, farklı bir farklı hisler var içerisinde. Onu da aslında genel bizim içinde bulunduğumuz bütün bu ekosisteme benzetebilirim belki. Teşekkür ederiz, elinize sağlık. Sen de pastanı dilimlerken Volkan'ın efsane pastasıydı ya. Yok be ya, sanki krema değil de yoğurt sürmüşüm gibi. Ben anlamadım, bir şey var. Öncelikle şu tavsiyede bulunarak başlayacağım. Krem şantiye margarin koymayın. Çok zorladı ve istediğim gibi de olmadı. Sanki yoğurtlu bir pasta yapmış gibi hissettim. Ama hikayeye gelecek olursam da Bitcoin logosunu koydum kenarlara, ortaya ve kenarlarına da aslında Bitcoin'in potansiyelini temsil eden, yani yükselişini temsil eden, içinde bulunduğumuz boğa sezonunun rengi olan yeşillerle kivi süslemesi yaptım. İnşallah güzel olmuştur diye. Teşekkür ediyorum. Margarini kullanma. Fazlasını alabilirsin. İlk dilimlemeyle başlayalım. Bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum. Sadece tadına değil, hikayesi de tadı da eşit derecede oluyor. Ona göre puanlama yapıyoruz. Elinize sağlık. Şimdi Volkan Bey'den başlayalım. Gelsin Hiç de Volkan. yememişsiniz ama. Yayından Ama sonra. özellikle seçti. Sen ne yiyeceksin ama? Bir dilimini senin yemen lazım. Tamam. Herkes yaptığı Herkes pastadan kendi yiyecek. pastasından yiyecek, evet. Tamam. İhtiyar heyeti kararını verdi. Allah çok heyecanlı. Şimdi şöyle, Volkan Bey elinize sağlık. Sizden başlıyorum ben. Güzel ama kremanızın o kıvamı tutma noktasında birazcık bir tık sıkıntılı olmuş. Fakat hikayeniz çok güzel. İnşallah o yeşillikler, kiviler gibi bir sene geçiririz. İnşallah. Hatta seneler geçiririz diye ümit ediyorum. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. İdil Hanım, yağ oranımız böyle yağ tadı çok yoğun geldi. Ne yazık ki. Evet, siz de... Yani o da Ay çok üzüldüm şimdi bak. üzerindeki tariften dolayı yani yapacak bir şey yok. Neyse Hep onların hatası. Kesinlikle benim de Sizden kaynaklı değil, O onların yağı hatası. içine yedireceğim diye ne uğraştım ne çıktı. İdil herkes kaybetsin diye bir de herkese dedi ki margarin koymak gerekiyor içine. Herkes kaybetsin, ısız hepsine margarin koydurdu. Evet, margarin tadı çok ağır, yoğun. Böyle kremanın içinde sanki margarin yiyormuşuz gibi geldi. Elinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz size de. Elif'ciğim, Evet. kremana bayıldım. Çünkü Çok margarin güzel. çıkarttım. Margarini Margarini çıkartmakla çıkardım. çok böyle isabetli olmuş. Artı içine akışkanlığı verdiğin o çikolata çok keyifli bir hal getirmiş. Sizler de tadına bakınca anlayacaksınız. Gerçekten çok keyifli. Görüntüsü ve süslemesi de daha güzel olmuş. Elinize sağlık. Tabii bu yorumlardan sonra zaten belli oldu. Kazanan belli galiba. Volkan'cığım. Tebrikler efendim. Evet. Hakkını verdiniz, yapacak bir şey yok. Yok, gerçekten Yok, hakkını yok, sağ verdi ve olun. hiç zorlanmadık. Yani Volkan'ın hırsı beni korkutmuştu açıkçası. Bildiğimi de unuttum. Ya margarin işi bozdu. Evet Yani ya. market maker gibi Tüh. önüme çıkarttılar, orada tarifte yazıyor diye. Evet Paramı aldılar, ya. öyle hissediyorum. Dolandırıldı. Ama dolandırıldı. Onu ben de sevdim sanki. hani pizzada gitgeller yaptık çünkü birinin sosu çok güzel olmuştu. Hani lezzeti, fakat hamuru şeydi ama bunda bir zorlanmamız olmadı. İçimiz rahat. Aynen. Bence de hiç tartışma kabul edecek bir durum yok Görüntü güzel, zaten. Yani. tadına bilmiyorum. Tadına bakmadım ama. Aynen. Ay, benim bana bildiğim verseniz de ben o. zaten hediyeyi Elif'e verirdim ya. Ben de şey oldu. Kazanamayacağım. Beni kazandırın, ben vereceğim, söz veriyorum.
Ben vermek istiyorum. Benim için kazanmak önemli. Kriptoda hiç Dedi ama kaybet. bir BTC'yi anlaşırız dedi. Bana da yalnız Volkan'ın hırsı getirdi. Volkan olmasa kaybedebilirdik Evet. yani. Teşekkür ederim. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Kazananın yorumunu alalım. Çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli bir yarışma oldu. Çok eğlendik. Teşekkürler. İdil senin yorumunu alalım bir kaybeden ama aynı zamanda kazanan grupta olan kişi olarak. Evet. Ya ben çok eğlendim. Bence gayet keyifliydi ve yani gene diyeceğim hiç tartışmaya mahal yok zaten yani Elif'in pastası bence kesinlikle birinci. Çok böyle içim rahat bir şekilde kaybettim yani. Volkan senin yorumunu alacağım. Ya ben bugün çok keyif aldım. Tebrik ediyorum tekrar arkadaşlarımı da. Ben sporcu şeyleri yapıyordum. Hatta bu yayın için konuştuğumuzda basmati pilav yaparken yakaladı Tuğçe beni. Bugün öyle bir şeyler yaparım diye geldim ama hiç sporcu için Margarin sağlıklı çıktı. olmayan şeyler yaptım ama en azından bir şeyler öğrendim. Çok keyif aldım. Margarin değil, kullanmamak margarin gerekiyor. Bunun da başlığını artık Volkan Aynen. margarin kullandı diye atarım. O Teşekkür zaman ederim. jürilerimize de çok teşekkür ediyoruz. ederiz. Hepiniz Emeğinize sağlık. çok sağ olun. Arkadaşlar bir yarışmanın daha sonuna geldik. Bu değil ki son yarışma olsun. Devamlı olarak YouTube kanalımızda yeni serilerle geleceğiz. Ama sadece yeni serilerimizde farklı şeyler görmeyeceksiniz. Eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız yorumlara mutlaka yazmanız gerekiyor. Bir kod geldi aşağı, son kodumuz olsun. Kazanan biri olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. İyi ki varsınız, iyi ki bu topluluktayız, iyi ki kriptodayız. İnşallah siz de çevrenizde, annenize, teyzenize, yani babanıza, amcanıza, herkese bu seriyi izleterek aslında kripto ekosistemini büyütmemize yardımcı olursunuz. Çünkü birlikte inşa ediyoruz. Hep bunu söylüyoruz, hep böyle olsun istiyoruz. Bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın o zaman. Görüşmek üzere.